O sadece bir kraliçe değildi. Tarihin akışını değiştiren bir kadındı. Aşkıyla imparatorları dize getirdi, zekasıyla imparatorlukları yönetti. Roma bile ondan korktu. Çünkü o güzelliğiyle değil, kararlılığıyla hükmetti. Bu Kleopatra'nın hikayesidir. Nil'in sularında güneşin ilk ışıkları parladığında küçük bir kız sessizce sarayın merdivenlerinden yukarı çıkardı. Henüz bir çocuktu ama gözlerindeki kararlılık yetişkinlerin bile fark edemediği bir derinlik taşıyordu. Bu kızın adı Kleopatra'ydı. Babası Ptolemaios, Mısır'ın hüküm süren kralıydı. Fakat krallığın duvarlarının ardında sessiz bir fırtına esiyordu. Halk açtı, Roma'nın baskısı artıyordu ve sarayda entrikalar birbirini kovalıyordu. Kleopatra o karışıklığın ortasında büyüdü. Altın tahtların, mermer sütunların arasında ama güvenin olmadığı bir dünyada. Çocuk yaşta 3 dil konuşabiliyordu. Yunanca, Mısırca ve Latince. Çünkü babası ona yalnızca tahtı değil, diplomasiyi de öğretiyordu. O ise sadece kelimeleri değil, insanların yüz ifadelerini, sessizliklerini ve korkularını da öğreniyordu. Zamanla anladı ki Mısır'da yaşamak hayatta kalmakla aynı şeydi. Her tebessümün altında bir hançer gizliydi. Her dostluk bir çıkarla başlıyordu. Kleopatra ise bunların hepsini gördü. Sustu ve öğrendi. Geceleri Nil'in kıyısında mum ışığında papirüsler okur, kralların ve filozofların hikayelerini incelerdi. Çünkü o, diğerlerinden farklı olarak tahtın bir miras değil, bir görev olduğuna inanıyordu. Henüz genç bir kızken bile çevresindeki herkes onun bir gün tarihin akışını değiştireceğini hissediyordu. Ama o değişim kolay gelmeyecekti. Önce ailesiyle, sonra kaderiyle savaşması gerekecekti. Ve o gün geldiğinde Nil'in sularına artık çocuk değil, bir kraliçe yansıyacaktı. Kleopatra büyüdükçe sarayın sessiz duvarlarının arkasında fısıltılar yükselmeye başladı. Artık küçük bir prenses değil, tahtın gerçek varisi olarak görülüyordu. Ama Mısır'da güç hiçbir zaman tek bir kişiye ait olmadı. Taht, kardeşler arasında paylaştırılmıştı ve bu paylaşım kaçınılmaz olarak bir savaşın da başlangıcıydı. Kardeşi Ptolemaios, saray danışmanlarının ve Romalıların desteğini almıştı. Onun etrafı dal kavuklarla, Kleopatra'nın etrafı ise sessiz sadıklarla çevriliydi. Mısır tahtı ikiye bölünmüştü. Biri Roma'ya güvenen çocuk kral, diğeri kendi zekasına inanan genç bir kraliçe. Kleopatra artık biliyordu. Bu taht, sözlerle değil hamlelerle korunacaktı. Gece yarıları haritaları inceliyor, saray muhafızlarının yerini değiştiriyor, Roma'dan gelen haberleri kendi casuslarıyla topluyordu. O artık sadece bir prensesti değil, bir oyuncuydu ve oynadığı oyun ölümle sonuçlanabilirdi. Ama saraydaki denge bir gün tamamen bozuldu. Romalılar Mısır üzerindeki kontrolü artırmak isterken, Kleopatra'nın Roma'ya karşı temkinli tavrı onları rahatsız etti. Kardeşinin adamları onun sarayını bastı, destekçileri tutuklandı ve Kleopatra bir sabah doğduğu şehre son kez bakarak saraydan ayrıldı. Yalnızdı, yanında birkaç sadık hizmetkar, bir çöl haritası ve azim dolu bir kalp vardı. Kum fırtınalarının arasında ilerlerken gözlerini ufka dikti. Biliyordu ki sürgün, son değil, sadece bir ara duraktı. Bir gün geri dönecekti. Ve o gün geldiğinde Mısır tahtında kimin oturacağını artık kimse tartışamayacaktı. Kleopatra sürgün yıllarında gücünü kaybetmedi, aksine sessizce büyüttü. Kum çöllerinde geçen her gün ona sabrı ve beklemeyi öğretti. Bir kraliçenin gerçek silahı ne ordusuydu ne de altını, zamanı doğru okumak, insanları çözmekti ve Kleopatra zamanı bekliyordu. O zaman Roma'dan geldi. Dünyanın en güçlü adamı Julius Caesar, Mısır'a adım attığında tarihin yönü değişti. Kleopatra için bu yalnızca bir fırsat değil, kaderin kapısıydı. Çünkü Caesar, Mısır tahtını korumak bahanesiyle aslında Roma'nın çıkarlarını gözetiyordu. Ama Kleopatra'nın planı daha derindeydi. Sarayda girebilmesi imkansızdı. Kardeşi Ptolemaios hala onu düşman olarak görüyordu. Ancak o bir efsaneye dönüşecek cesur bir karar aldı.
Bir halının içine gizlenerek Sezar'ın odasına girdi. Askerler onu taşıdığında kimse fark etmedi. Ama halı açıldığında tarihin akışı değişti. Sezar karşısında genç, zeki ve korkusuz bir kadın buldu. Kleopatra ne diz çöktü ne de yalvardı. Sadece gözlerinin içine bakarak "Ben Mısır'ım" dedi. O an iki güç birliği kuruldu. Roma'nın kudretiyle Mısır'ın zekası. Ama bu sadece bir ittifak değildi. Bir bağın, bir tutkunun da başlangıcıydı. Geceler boyu süren konuşmalar, Nil kıyısında yapılan yürüyüşler, Sezar onun sadece güzelliğine değil, düşüncelerine de hayran kaldı. Kleopatra artık sürgündeki kraliçe değil, Roma'yı etkileyen bir güçtü. Kardeşi Ptolemaios ise bunu fark ettiğinde çok geçti. Kısa bir süre sonra iç savaş patlak verdi. Ve Kleopatra, Sezar'ın desteğiyle Mısır tahtına geri döndü. O gün saray kapılarından içeri girdiğinde artık eski Kleopatra yoktu. Tahtına yürüyen bir kadın değil, kendi kaderine hükmeden bir efsaneydi. Kleopatra artık yalnızca Mısır'ın değil, dünyanın konuştuğu bir isimdi. Sarayın altın duvarları yeniden onun adını fısıldıyor. Nil'in suları yeniden onun için akıyordu. Fakat bu defa gücü sadece tahtından değil, Roma ile kurduğu bağdan da geliyordu. Julius Caesar artık sadece Roma'nın hükümdarı değil, Kleopatra'nın müttefiki ve çocuğunun babasıydı. Mısır halkı uzun yıllar sonra ilk kez refahın yüzünü görüyordu. Ticaret artmış, Aleksandria yeniden dünyanın merkezine dönüşmüştü. Ama bu huzurun altında ince bir gerilim yatıyordu. Roma Senatosu, Kleopatra'yı bir tehdit olarak görmeye başlamıştı. Bir kraliçenin Roma'yı etkilemesi, hatta bir Roma liderinden çocuk sahibi olması kabul edilemezdi. Kleopatra tüm bunların farkındaydı. Sezar'la geçirdiği her günün bir bedeli olacağını biliyordu. Fakat korkmuyordu. Çünkü onun gücü güzelliğinde değil, aklındaydı. Politikanın dilini bir filozof kadar iyi konuşuyor, her kelimesini ölçerek söylüyordu. Onun yanında duranlar kendini güçlü hissediyor, karşısına çıkanlarsa kısa sürede sessizliğe gömülüyordu. Fakat Roma'daki siyasi fırtına giderek büyüdü. Sezar'ın senatoda bıçaklanarak öldürülmesi yalnızca Roma'yı değil, Kleopatra'nın kalbini de parçaladı. O, bir müttefikten fazlasını kaybetmişti. Artık yanında kimse yoktu. Ama gözlerinde o tanıdık kararlılık hala parlıyordu. Kleopatra yeniden yalnız kalmıştı. Fakat bu kez farklıydı. Artık bir kez daha yıkılmamak için ne kadar ileri gidebileceğini biliyordu. Ve kader onu yeniden Roma ile karşı karşıya getirecekti. Bu kez başka bir adamla, Marcus Antonius'la. Sezar'ın ölümünden sonra Roma karıştı. Tahtın varisleri, generaller ve senato üyeleri arasında güç savaşları başladı. Her biri Roma'yı kontrol etmek istiyordu ama hiçbiri Roma'nın kalbini Kleopatra kadar anlayamıyordu. Tam o dönemde sahneye Marcus Antonius çıktı. Sezar'ın en sadık generallerinden biriydi. Cesaretiyle tanınıyordu. Ama onu diğerlerinden ayıran şey, Kleopatra ile yollarının kesişmesiydi. Marcus Antonius, Kleopatra'yı ilk gördüğünde bir kraliçeyle değil, bir fırtınayla karşılaştı. Onun zekası, karizması ve konuşma biçimi Roma'nın kurallarını bile unutturuyordu. Nil Nehri üzerinde süzülen altın yaldızlı bir gemide buluştular. Kleopatra, mor ipekler içinde, arkasında tütsü dumanları ve müzikle ilerlerken, Marcus Antonius'un gözleri ondan başka hiçbir şeyi göremedi. O an Roma'nın kudretiyle Mısır'ın cazibesi birleşti. Aralarındaki ilişki kısa sürede bir ittifaktan çok daha fazlasına dönüştü. Birbirlerine duydukları tutku, tarihin en güçlü iki karakterini aynı kaderin içine sürükledi. Kleopatra için bu, aşkın ötesinde bir stratejiydi. Roma'nın en güçlü generalini yanında görmek, Mısır'ın bağımsızlığını korumak anlamına geliyordu. Ama Marcus Antonius için bu, bir kraliçeye teslim olmaktı. Birlikte yaşadılar, birlikte savaştılar. Kleopatra Roma siyasetini ustalıkla yönlendirirken, Antonius onun uğruna Roma'nın düzenini sarsıyordu. İkisi birlikte güçlerini birleştirip doğuda kendi imparatorluklarını kurmayı planladılar. Ama bu aşk
Roma tarafından ihanet olarak görüldü. Antonius artık bir general değil, bir hain olarak anılıyordu. Roma'da fısıltılar büyüdü. Senato, Kleopatra'nın Roma'yı büyülediğini, Antonius'u zehirlediğini söylüyordu. Ve o söylentiler çok geçmeden savaşın habercisi oldu. Artık bu iki aşık yalnızca Roma'ya değil, tarihe karşı da mücadele edecekti. Roma sessizce hazırlanırken Kleopatra ve Marcus Antonius Nil kıyısında son kez birbirlerine bakıyorlardı. Onların aşkı artık sadece iki insanın değil, iki imparatorluğun kaderini belirliyordu. Octavianus, yani geleceğin imparatoru Augustus, Roma'nın başına geçmişti. Ve onun gözünde Kleopatra ile Antonius, Roma'ya meydan okuyan iki düşmandan farksızdı. Mısır'ın altın zenginliği ve güçlü donanması Roma'yı korkutuyordu. Ama Octavianus sadece askeri bir saldırı planlamıyordu. Önce halkın kalbini kazanmak istedi. Roma sokaklarında Kleopatra için kraliçe değil, büyücü denmeye başlandı. Antonius'un Roma'yı bir kadının etkisine kaptırdığı konuşuluyordu. Savaş başlamadan önce zihinler çoktan savaş alanına çevrilmişti. Ve sonra yıl geldi, Actium Savaşı başladı. Akdeniz'in maviliğinde iki büyük donanma karşı karşıya geldi. Rüzgar Mısır'ın aleyhineydi, Roma'nın gemileri daha hızlıydı. Antonius'un askerleri cesurdu ama morali kırılmıştı. Kleopatra savaş gemisinde onun yanındaydı. Dalgalar büyüdükçe göz göze geldiler. Bir anlık bir karar her şeyi değiştirdi. Kleopatra donanmasını geri çekmeye başladı. Antonius, sevgisinin mi yoksa mantığının mı peşinden gideceğini bilemedi ve sonunda kalbini seçti. Roma ordusu zaferini ilan ettiğinde Kleopatra ve Antonius çoktan uzaklaşmıştı. Ama bu geri çekiliş bir kaçış değil, yaklaşan sonun sessiz adımlarıydı. Mısır'a döndüklerinde saray sessizdi. Bir zamanlar imparatorların diz çöktüğü o duvarlar, şimdi yalnızca geçmişin yankılarını taşıyordu. Antonius, Roma'nın artık affetmeyeceğini biliyordu. Kleopatra ise kaderini kabul etmişti. Gözlerinde korku yoktu, yalnızca yorgun bir kabulleniş. Çünkü o, her şeyini kaybetse bile kendi hikayesini kendi yazmıştı. Actium'un yenilgisinden sonra her şey sessizliğe gömüldü. Bir zamanlar zaferlerin yankılandığı saraylarda şimdi sadece ayak sesleri duyuluyordu. Kleopatra, Aleksandriya'da son bir kez tahtına oturdu. Etrafında ne ordu kalmıştı ne de zafer vaatleri. Ama onun bakışları hala aynıydı. Dik, kararlı, soğukkanlı. Çünkü o biliyordu. Bir kraliçenin ölümü bile krallığına yakışmalıydı. Marcus Antonius, Roma birliklerinin saraya yaklaştığını öğrendiğinde Kleopatra'nın öldüğüne dair bir haber aldı. Kalbi dayanmadı. Kılıcını göğsüne saplayarak yere düştü. Kanı sarayın mermer zeminine yayıldı. Ama haber yalandı. Kleopatra onun son nefesini kendi elleriyle tuttu. O anda iki imparatorluk sustu. Bir aşk, bir çağ, bir efsane bitti. Octavianus, yani Roma'nın yeni imparatoru, kısa süre sonra Aleksandriya'ya girdi. Kleopatra'yı canlı ele geçirmek istiyordu. Ama o, Roma'nın zafer alaylarında zincirlenmeyi reddetti. Bir kraliçe gibi yaşadı ve bir kraliçe gibi gitmeye karar verdi. Sarayın sessiz bir odasında altın bileziklerini taktı, saçlarını topladı ve tahtının önüne oturdu. Yanında sadece iki hizmetkarı vardı. Masanın üzerine küçük bir sepet bıraktılar. İçinde kraliçenin son müttefiki, bir kobra yılanı. Kleopatra elini uzattı, yılanın dişleri bileğine geçti. Yüzünde korku değil, huzur vardı. Gözlerini kapadığında Roma kazandığını sandı. Ama o anda tarih bir kez daha Kleopatra'nın adını yazıyordu. Nil'in suları yavaşça akarken sarayın sessizliği içinde tek bir şey yankılandı. Bir kraliçenin kararlılığı. Güzelliğiyle değil, cesaretiyle hatırlanacak bir kadının son nefesi. Kleopatra'nın ölümüyle birlikte yalnızca bir kraliçe değil, bir çağ da sona erdi. Roma kazandığını sandı ama tarih onun adını asla unutmamaya karar verdi. Nil artık sessizdi ama Mısır'ın kalbi hala onunla atıyordu. Kleopatra güzelliğiyle değil, cesaretiyle hatırlandı. Kralların hükmettiği bir dünyada
o kendi kaderini yazdı. Yüzyıllar geçti, imparatorluklar yıkıldı ama onun hikayesi yaşamaya devam etti. Çünkü bazı insanlar tarih yazmaz, tarihin ta kendisi olur.